The Last of Us 2. sezon 5. bölümün soğuk açılışı, dizi hakkında en sevdiğim şeylerden birini ve en büyük güçlü yanlarından birini gösteriyor. Sadece birkaç dakika içinde, WLF'deki karakterlerin kim olduğunu, ne deneyimlediklerini ve sahnenin duygusal risklerini anladım. The Last of Us, 5. bölümün son anlarında bizi tam bir daireye sokuyor ve diziyi daha da derinlere işleyen keskin bir keder bıçağını, tek kullanımlık bir sahne veya an olabilecek bir şeyle çakıyor. Dizi, öyle davranmasalar bile, asla herkesin insanlığını görmezden gelmiyor. Ancak 55. bölümde bunu unutmaya doğru bir adım daha atıyor. The Last of Us 2. sezon 4. bölüm, Dina'nın hamileliği ve tatlı aşk sahnesiyle ona savaşabileceği ve inanabileceği bir şey verdi. Elbette, The Last of Us'taki çoğu güzel şey gibi, bu mutlu haberin de karanlık bir tarafı var. Çünkü Ellie, Dina'ya olan bağımlılığıyla ve Dina'nın Ellie'yi tek başına bırakma hakkının kendisinde olduğu gerçeğiyle boğuşuyor. Dizi Ellie'yi bu yalnız yola itiyor ve o da devam etmeye fazlasıyla istekli. Jeffrey Wright'ı Isaac olarak özlesek de, onun uğursuz varlığı hissediliyor. Şimdiye kadar çok sayıda kıl payı kurtulma oldu ve görevlerinin kolaylığı beni duraklatıyor. Bazı korkutucu anlar yaşanmış olsa da ve 4. bölümdeki orduyla mücadele hiç de hoş olmasa da, Ellie ve Dina için yoldaki tümsekler nispeten azdı. İntikam almaya yönelik bu basit yaklaşım, bizi ve Ellie'yi yaptıklarının doğru olduğunu düşünmeye sevk etti, ancak The Last of Us'ta doğru ve yanlış görecelidir. Ellie, The Last of Us bölüm 5'te şanslı oluyor ve bu şansın ne zaman tükeneceğini merak etmemize neden oluyor. Ellie ve Dina'nın yolculuğunun yankı odası, Jesse beyaz atlı bir şövalye gibi içeri daldığında sert bir gerçeklik kontrolüne maruz kalır ve elbette Ellie bunu çok kötü karşılar. Görünüşü Dina'ya hamileliğin ortaya çıkmasından beri Ellie ile dans ettikleri şeyleri hatırlatır, Dina muhtemelen bu bebek korumak istediği bir gelecekse eve gitmelidir. Zeki enfektelerle, WLF ile yüz yüze gelmek ve parkta şok edici infazı izlemek herkes için başa çıkılması zor bir şey olacaktır. Jesse'nin gelişi Jackson'a sert bir geri çekilmedir. Ancak, Dina'nın Ellie'ye bu planı sonuna kadar takip edeceğine dair konuşması, Ellie'nin Joel'in ne yaptığını bildiği gerçeğiyle yüzleşmesi için gereken yeşil ışık olabilirdi. Baba-kız ikilisi Jackson da bu gerçeğin etrafında dans ediyor olabilir. Ancak 51. sezonun sonunda Joel'in kollarında uyandığı andan itibaren biliyordu ve artık bunu saklamanın bir yolu yok. Dina'nın aniden Ellie'nin duymak istediği mükemmel ahlaki uzlaşmayı içeren bir arka plan hikayesini ayrıntılarıyla anlatması apaçık ortada olsa da, bu desteğe ihtiyacı vardı ve izleyiciler de öyle. Dina'nın taşlamasının sonuçları hızla gelir, çünkü üçlü ayrılmak zorundadır ve tek başına Ellie, acısını Nora'dan çıkarmak konusunda hiçbir endişe duymaz. The Last of Us, Ellie'nin Abby'nin partisinin üyelerini tek tek avlamak zorunda kalacağı heyecan verici olasılığı ortaya koyar ve sonunda Abby'yi tekrar görürüz. Eylemleri hafızalardan silinmemiş olsa da, kötü adamımızı görmeden geçirdiğimiz süre uzadıkça, o da daha uzak ve soyut hale gelir. Tıpkı Joel'in ABBY için artık insan olmaması gibi, Ellie'nin zihninde de bu hale geliyor. Ellie'nin bu şiddeti dile getirmesi beni Ramsay'e tam olarak ikna etmemişti. Ellie'yi Nora ile yüzleşmesinde bu vahşeti taklit etmeye iten şey budur. Ancak, Ellie bu şiddeti dışarı vurduğunda Ramsay'e tam olarak ikna olmamıştım. Ramsay'nin o anın yoğunluğunu Ellie'ye aktarma biçiminde bir şeyler pek doğru değil. Ayrıca 5. bölümde Seraphites'in yeni bir tarafını görüyoruz. The Last of Us'taki herhangi bir grubun barışçıl olması pek olası görünmese de, WLF, kötü adam olmuştur. Ancak, parktaki grafik uygulama, sıkırsa oldukları gibi görmemizi sağlıyor. Bir diğeri şiddet döngüsünden bahsediyordu. 55. bölümde şanslıydı. Nora spor dolu bodruma düşmeseydi ve Jesse onları tam zamanında kurtarmaya gelmeseydi, işler kolayca kontrolden çıkabilirdi. Nora'nın neredeyse kurtulması, izleyiciyi Ellie'nin ne kadar duygusal olarak dengesiz ve kolayca dikkati dağılan biri olduğuyla ve böyle bir görevi tamamlayabilecek türden bir insan olmaya hazır olmadığıyla yüzleşmeye zorluyor. Joel'in sadece adının geçmesi bile onu o ana geri götürüyor ve bu, özellikle de kaçınılmaz olarak Nora'dan çok daha acımasız bir savaşçı olacak olan Abby ile yüzleştiğinde göze alabileceği bir lüks değil. The Last of Us bölüm 5 bizi duygusal bir uçurumda bırakıyor. Pedro Pascal'ı bu sezonda en son görmediğimizi biliyordum. Pascal'ı sadece 2 bölüm izleyip asla geri getirmemek, hem oyuncuyu israf etmek hem de mükemmel duygusal mayın tarlaları olurdu. The Last of Us üzücüydü ve Ellie hala kederinin artçı şoklarından sarsılmış durumda, ancak henüz iyi, çirkin bir ağlama yaşamadık. 6. bölümün beklediğimiz Joel ve Ellie zamanını sunmasına şaşırmam, Ellie'nin hastanede Joel'in ne yaptığını her zaman bildiğini itiraf etmesiyle daha da etkili hale geldi. Elbette The Last of Us,
Cordyceps'in evrimi göz ardı edilemeyeceği için, geri dönüşlerden ve Ellie'nin duygusal yolculuğundan çok daha fazlasını kuruyor. 5. bölümde daha zeki enfekteler beliriyor ve virüsün havadaki bir yönü denkleme girdiğine göre, savaşılacak hiçbir insanlık kalmayacağına dair yeni bir korku var. Bu geleceğin yavaş yavaş ilerlemesi, The Last of Us 5. bölümün kenarlarında sürünerek, bize bu önemsiz insan intikam fantezilerinin nihayetinde hiçbir şey ifade etmeyebileceğini hatırlatıyor. The Last of Us 2. sezonun yeni bölümleri her hafta pazar günleri 21 EST Max ve HBO'da yayınlanıyor.